İstanbul'a gelen dünya edebiyatının ünlü isimlerinden biri de Herman Melville'dir. Herman Melville deniz yoluyla gelir İstanbul'a. Marmara Denizi'ni geçer. Bizanslı tarihçiler, yazarlar 11. yüzyılda Marmara Denizi'nde balinaların gemilere saldırdığını anlatır. Herman Melville de ne gariptir ki beyaz balinayı, Moby Dick'i yazınca ünlenecektir. Melville İstanbul'un pek çok yerini ziyaret eder. İstanbul'u gezer ve çok güzel anlatır. Rumeli Hisarı'nın üstünde özellikle itinayla durur. Rumeli Hisarı'nın Fatih Sultan Mehmet'in imzası olduğunu bize sunar. Böyle bir bilgi vardır Herman Melville'de. Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet'in imzasıdır oraya taşlarla atılan. Fetih sırasında Rumeli Hisarı'nın yapımında bizzat çalışmıştır 2. Mehmet. Neden? Çünkü imza sahibinin elinden çıkarsa imzadır. Bizdeki araştırmacılar, çok değerli tarihçiler de bu konuya değinmişlerdir. Küfi yani kaligrafinin hat sanatının küfi anlayışıyla atılmış oraya Fatih'in imzası. Pek çok padişahın hat sanatıyla ilgilendiğini, ilgi duyduğunu biliyoruz. Örneğin 2. Beyazıt, sonra 2. Mahmut, 4. Murat, Abdülmecit Sultan Reşat. Öyle ki 2. Beyazıt'ın hocası Hamdullah Efendi. Hamdullah Efendi'den ders alırdı 2. Beyazıt. Ve Hamdullah Efendi vefat edince, ölünce, Karacaahmet'e defnedilince hattatlar arasında bir gelenek ortaya çıkar. O da şu. Yıllarca yayılır bu. Bir hattat kalemini, yazıyı yazdığı o kamışı mutlaka eline alır, mezarlığa gider ve Hamdullah Efendi'nin, o usta hattatın mezarına batırır, çıkarır. Böylelikle Hamdullah Efendi'deki yeteneğin kendisine geçeceğine inanırdı. Camileri aydınlatsın diye köşelerde yakılan kandillerin içinde is birikir. O isler atılmazdı. Hattatların çalışma masasına konurdu. Camileri aydınlatan kandillerin islerine hattatlar kalemlerini batırır ve yazı yazarlardı. Hattatlar kalemlerine, o kamış dedikleri kalemlere çok çok önem verirlerdi. Ama ne yazık ki 1800'lü yılların sonuna doğru İstanbul'da sineklik ortaya çıktı. Hani hala vardır. Bir kasaptan ya da manavdan içeri girerken kapıya böyle ipleri dizili boncuklar asılır ya. İşte onların İstanbul'daki ilk örnekleri o kamışlardı. O kamışlardan, kalemlerden sineklik yapılırdı. Ve bu hattatların çok ağrına gitmiştir. Onların çok sevdikleri, saygı duydukları kalemleri sineklik olarak kapılarda. Hattatlar yazı yazdıkları kalemlerine çok bağlıydılar. Büyük bir sevgiyle. Öyle ki onları devamlı yontarlardı. Tabii köreldikçe daha iyi yazsın diye devamlı yontarlardı onları. Düşünsenize bir hattat hayatı boyunca nice kamış kalem yontmuştur. Hepsini yontarlardı. Ve yongalarını atmazlardı. Çünkü hattat bilirdi ki kendisi ölünce bedenini yıkaması için ısıtılan su o yongaların ateşidir. O yongalar getirilir, hattat ölünce ateşe atılır, su ısınır ve hattatın hayatı boyunca nice yazı yazdığı o kalemler onun bedenini yıkar, temizler. Bir milletin zenginliği hisse senetleri değil, hissi senetleridir. Yazıya, kaleme değer veren bir toplum olmak, İnanın bu uygarlık tarihinin en büyük hikayelerinden biridir. Yarın yeniden Mahya ışıklarında birlikte olalım. Sürçülisan ettiysem affola.